Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize yeniden selamlar, sevgiler. Bugün sizlere çok pratik bir yöntemle hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan tereyağlı açma tarifim olacak. Bu tarif gerçekten şahane oluyor arkadaşlar. Dilerseniz bol bol yapıp buzluğunuza kaldırın. Dilerseniz kahvaltılarınız, çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayıp hemen ikram edin. Tek bezeyle kat kat tel tel bir açma tarifi oluyor. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin hemen yapılış detaylarına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir su bardağı süt ve 1 su bardağı suyu uygun bir tencereye alarak ocakta bir miktar ısıtalım. Sıcağa yakın, ılık bir şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde hamurumuz puf puf yumuşacık olacaktır. Isıttığımız süt ve suyu derince bir yoğurma kabına aktarıyorum. Üzerine bir paket yaş maya ilave ediyorum. 42 gram yaş maya kullandım. 2 yemek kaşığı toz şekeri de ilave ettikten sonra spatula ile şöyle bir karıştıralım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Süt, maya ve şekeri bu şekilde karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve 2 adet yumurta akını ilave ediyorum. Sarılarını üzerinde kullanmak üzere ayırdım. Yine kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Yavaş yavaş un ilave ediyorum ve unun üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyorum. 200 mililitre bardak ile yaklaşık 6 su bardağı un yeterli olacaktır. Unu lütfen yavaş ve kontrollü ekleyelim. Kullanmış olduğunuz unun markası, kalitesi, yumurtanın büyüklüğü gibi nedenler un miktarını etkileyecektir. Sadece elinizle ve merdane ile hazırlayabileceğiniz oklava kullanmadan tek bezeden oluşan kat kat tel tel ayrılan çok pratik, çok lezzetli bir açma tarifi. Bu tarifi sizler de deneyin. Eminim başka açma tarifi aramayacaksınız. Evet, kontrollü bir şekilde un ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle elinize yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra tekrar un ilave ederek hamurunuzu sertleştirmeyin. Elinize bir miktar sıvı yağ alarak hamurunuzu kolayca toparlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir kıvamda. Hamurumuz artık hazır. Şöyle bir toparlayıp üzerine streç film kapattım ve temiz bir mutfak beziyle örterek yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bıraktım. Süre sonunda görmüş olduğunuz gibi hamurumuz güzel bir şekilde kabarıp mayalanmış. Artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Hamurumuzu hafifçe yağladığımız tezgahın üzerine aktaralım. Bu aşamadan sonra un kullanmıyoruz. Un yerine sıvı yağ kullanarak devam ediyorum. Evet, hamurumu yağlanmış tezgahın üzerine aktardım. Şöyle bir toparlıyorum ve merdane yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Zaten sıvı yağ koyduğumuz için hamur kolaylıkla açılacaktır. Merdaneye bile gerek duymadan elinizle de kolay bir şekilde açarak inceltebilirsiniz. Şimdiye kadar yapmış olduğum en pratik, en lezzetli açma tariflerinden bir tanesi arkadaşlar. Sizlere de bu tarifi ısrarla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Göreceksiniz, bana hak vereceksiniz. Nefis bir tarif oluyor. Evet, merdaneden sonra elimle devam ediyorum. Bu şekilde açabildiğim kadar, inceltebildiğim kadar hamurumu açıyorum. Çok da fazla ince yapmanıza gerek yok. Videoda görmüş olduğunuz kalınlık idealdir. Arasında kullanmak üzere 125 gram tereyağını oda ısısında eriyene kadar beklettim. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak kıvamlı bir tereyağı. Tereyağını hamurumun tüm yüzeyini kaplayacak şekilde bol miktarda sürüyorum. Ve iki ucundan ortaya doğru olacak şekilde hamurumu katlıyorum. Bu şekilde katladıktan sonra tereyağı olmayan kısmına tekrar tereyağı sürerek devam ediyorum. Ve sağından ve solundan tekrar ortaya doğru katlayarak hamuruma kare bir form veriyorum. Bu tarifte diğer tariflerde olduğu gibi bekleme süresi yok. Mayalama işlemi gerçekleştikten sonra direkt hamurumuza şekil verip hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayıp tamamlıyoruz. Küçük bir kare olacak şekilde katladığımız hamuru merdane ile ve elimiz yardımıyla açarak bir miktar daha büyütelim.
Tel tel ayrılan dokusunu, yapısını şimdiden bile rahatlıkla görebilirsiniz. Ama bir sonraki işlemlerden sonra daha da kat kat haline gelecek. Muhteşem bir açma tarifi olacak. Evet, açmış olduğumuz hamurlarımızı bir parmak kalınlığında olacak şekilde ince şeritler halinde keselim. Bu ölçüyle 15-16 adet açma elde edebilirsiniz. Evet, kestiğimiz şeritlerden bir tanesini alıyorum. Elimle hafif uzatarak ikiye katlıyorum. Sağ ve solundan ters yönde olacak şekilde kıvırarak ortada birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu pratik yöntemle birçok kat elde etmiş oluyoruz. Hemen sizler için şöyle bir kere daha nasıl yaptığımı hızlı bir şekilde göstereceğim. Sizler de bu pratik yöntemle nefis açmalar hazırlayabilirsiniz. Tamamına aynı şekilde şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Bu arada sizinle ilk olarak bu videoda karşılaşıyorsak hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınıza tek tek elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Yorumlarınızı esirgemeyin. Evet, açmalarımız hazır. Yaklaşık 15-20 dakika tepside dinlendirip mayalandırdıktan sonra 2 adet yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı süt ekledim. Onu tamamen karıştırdıktan sonra açmalarımızın üzerine bolca sürüyorum. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşıp yorum ve beğeni yaparak kanalıma destek olursanız sevinirim. Evet, üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra dilerseniz susam, çörek otu veya haşhaş kullanabilirsiniz. Ben kavrulmuş susam tercih ettim. Üzerlerine biraz kavrulmuş susam serptikten sonra açmalarımızı önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye gönderelim. Evet, açmalarımızı pişirmeye gönderiyorum. Hemen sizler için kıvamını, dokusunu göstererek videomun yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi açmalarımız güzel bir şekilde pişmiş, kızarmışlar. Üzerini bir mutfak beziyle kapatarak soğutursanız yumuşacık açmalar elde etmiş olacaksınız. Sizlere tekrar tel tel kıvamını, dokusunu göstererek videomu sonlandırıyorum. Umarım buraya kadar izlemiş ve tarifimden keyif almışsınızdır. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Afiyetle kalın, hoşça kalın.